Selam. Bugün 27 Ocak 2018. Bu videoda ele almak istediğim konu 19. Mucize mi, safsata mı? Şimdi biliyorsunuz Kur'an'da 19'a dayalı matematiksel bir sistem olduğunu ve bu sistemin Kur'an'ın Allah tarafından geldiğinin bir delili olduğunu savunuyorum. Haliyle böyle bir iddiada bulunduğum için de konuyla ilgili çok fazla soru geliyor bana. Ve şunu fark ettim. Maalesef YouTube'da 19 sistemini anlatan doğru düzgün bir video veya video serisi diyeyim daha doğrusu yok. Aslında benim kanalımda bir video serisi vardı ama onun teknik kalitesi çok kötüydü. İşte çekim yapılan yerdeki gerek görüntü kalitesi olsun ama özellikle de ses kalitesi kabul edilebilir gibi değildi. Tekim ben dün tekrar baktım ve evet zaten pek çok şikayet geliyordu. Kanalımdan bu videoları kaldırdım ve inşallah yeni bir video serisi çekmeye, 19 ile ilgili yeni bir video serisi çekmeye karar verdim. Bu da o videoların ilki olacak inşallah. Şimdi ilk videoda haliyle bir giriş yapmak istiyorum ve bir şeyin sistem olup olmadığını nasıl anlarız? 19 gerçekten mucizevi yapıda mıdır? Yani gerçekten kitabın Allah'tan geldiğinin bir delili midir? Bu konuya bir giriş yapmak istiyorum. Ve giriş yaparken de bir alıntıyla başlamak istiyorum. Bir arkadaşımız var Hüseyin Bursalı isminde. YouTube kanalı mevcut. YouTube kanalını şimdi ben ekranda gösteriyorum. YouTube'a 19 mucizesi eleştirisi Hüseyin Bursalı diye yazarsanız bu videoya ulaşabilirsiniz. 2 dakika 50 saniyelik bir video hazırlamış ve 19 sistemine bir eleştiri getirmiş. Aslında getirmiş olduğu eleştiri makul bir eleştiri. Başlangıç seviyesi için güzel ve makul sorulmuş bir soru. Bu nedenle bu videoyla başlamak istedim ve size buradan bir alıntı yapmak istiyorum. Kur'an'daki sure ve ayet numaralarından, kelimelerin veya harflerin rakamsal değerlerinden yola çıkarak 19 katlarına ulaşan yüzlerce kombinasyonu gösterip bu durumun bir mucize olduğunu iddia ederler. Kur'an'da gerçekten 19 katlarıyla alakalı birçok ilginç bağlantı vardır. Ancak mucize iddiasında bulunanların gözden kaçırdıkları çok önemli bir nokta vardır. İddia ettikleri şeyi mucize olarak kabul etmenin bir kriteri var mıdır? Yani bir kitap hangi durumlarda bu bağlantılara sahipse mucizevi kabul edilmelidir? Veya tam aksini soralım. Hangi sayısal bağlantılar bir kitap için olağandır? 19 mucizesini savunanlar bu mucizenin Kur'an'ın Allah sözü olduğunu ispat ettiğini iddia ederler. O halde bu mucizeye bir kriter belirlemeleri zorunludur. Maalesef birçok kişi ulaşılan 19 rakamlarının çok sayıda olmasına dayanarak bunun tesadüfi olamayacağını düşünür ve 19'u bir mucize olarak kabul eder. Halbuki önceden bir kriter belirlenmediği müddetçe ulaşılan hiçbir 19'lu sonuç olayın mucizevi olduğunu göstermez. Evet, şimdi videoyu burada kasıtlı olarak durdurdum. Arkadaşımız buraya kadar makul bir başlangıç yaptı, iyi bir giriş yaptı. Yani 19 nedir, ne değildir ile ilgili aslında sorulabilecek bir soruyu sordu. Ve daha sonra da bir örnek getiriyor. Ancak bu örneğe çok isabetli olmadığını düşünüyorum. Ben yine de örneği bir dinleyelim, onun üzerine bir konuşalım diyorum. Dilerseniz bunu bir örnekle anlatalım. Bir zarı ard arda 100 kere 6 atma ihtimalimiz son derece düşüktür. Rakamsal ifadeyle 1 bölü 6 üzeri 100'dür. Bunun gerçekleşmesi gerçekten mucizevi sayılabilecek derecede şaşırtıcı olur. Şimdi ise bir zarı ard arda 100 kere atalım ve çıkan rakamları sırasıyla yazalım. Ulaştığımız sonucun gerçekleşme ihtimali de 1 bölü 6 üzeri 100'dür. Ancak biz bir mucize gerçekleştirdik diyemeyiz. Çünkü öncesinde çıkacak rakamları belirlemedik. Çıkması gereken rakamları önceden belirlemediğimiz müddetçe bir zarı her ard arda 100 kere atışımızda mucizevi olasılığa sahip olağan bir şey gerçekleştirmiş oluruz. Şimdi dediğim gibi bu örneğin ilk başta yapmış olduğu açılışta uygun olmadığını düşünüyorum. Yine de kısaca bir anlatayım. Şimdi arkadaşımız diyor ki ha üst üste 100 defa 6 atmışsın, ha 1, 5, 3, 6, 6, 4, 2, 4 gibi rastgele zarlar atmışım. İkisi arasında gerçekleşme olasılığı anlamında bir fark yoktur diyor. Evet, olaya sadece olasılık açısından bakarsak böyle. Ancak zihin ilişkiler kurar ve haliyle zihin der ki ya bir saniye sürekli üst üste 6 gelmesi elbette zarların karışık gelmesinden daha az beklenen bir şeydir diye söyler. Nitekim arkadaşımız önceden belirlemediğimiz diye söylüyor. Şimdi üst üste 100 defa 6 atma durumunu düşünelim. 1, 2, 3, 4 defa attık ve 6 geldi. Artık zihin sürekli 6 gelmesini bekler ve der ki şimdi de 6 gelirse, sonra da 6 gelirse, bir sonraki defa da 6 gelirse bir ilginçlik vardır der. Yani aslında bu örnekte de bir başta kriter belirleme var. Ve daha da önemlisi
19 sistemini savunanlar, yani biz belli bir kriter belirliyoruz. Diyoruz ki seçmiş olduğumuz, artık o neyse soru işareti, seçmiş olduğumuz sayılar, rakamlar, ne bileyim işte kelimeler, harfler, yan yana eklediğimiz zaman oluşan sayılar, bunlar 19'a kalansız bölünmeli. Yani bizim başta bir kriterimiz var, 19'a kalansız bölünme kriteri. Bu nedenle dediğim gibi örnek çok isabetli değil ama baştaki soru isabetli bir soru. Bu soru üzerinde duracağım inşallah. Bir şey daha üstünde daha durmam gerekiyor. Arkadaşımız 1 bölü 6 üzeri 100 demiş. Nedir bu 1 bölü 6 üzeri 100? Burada tabii bir olasılık hesabına girmiş. Ben de olasılık hesabını biraz anlatmak istiyorum. Şimdi olasılık hesabını şayet zaten biliyorsanız videoyu biraz ileri alabilirsiniz. Birazcık 2-3 dakika kadar olasılık hesabından bahsetmek istiyorum. Ama bilmiyorsanız ya ben matematik sevmem, matematikten anlamam, matematikten korkarım demeyin. Muhakkak seyredin. Çok basit bir konudur ve elimden geldiğince kolay bir şekilde anlatmaya çalışacağım ve hakikaten çok zevklidir. Şimdi nedir olasılık hesabı? Olasılık hesabı bir şeyin gerçekleşme ihtimalini hesaplamaktır ve matematikte 0 ile 1 arasında bir sayı olarak yazılır. 0 dediğimiz zaman bu olay gerçekleşmez, 1 dediğimiz zaman da kesinlikle gerçekleşir deriz ve ikisi arasında kesirli sayıyla gösterilir. Mesela 1 bölü 2 dediğimiz zaman gerçekleşme ihtimali %50'dir deriz. Nasıl bir örnek vereyim? Yazı tura en çok verilen örneklerden biri. Ekrana bir para getirdim. Bu paranın bir tarafı yazı. Yazı olarak 19 sayısını seçtim. Döndürelim. Diğer tarafı da tura. Tura olarak da bu şekli seçtim. Şimdi yazı tura oynadığımızı varsayalım ve yazı gelirse ben kazanıyorum diye düşünelim. Şimdi attık, benim kazanma ihtimalim nedir? Hemen biliyorsunuz. Hesap yapmaya gerek yok. Olasılık bilmeye gerek yok. %50 veya 1 bölü 2 dersiniz. Peki bunu nasıl diyoruz? Çok basit. Toplam 2 tane durum var. Parayı attığımız zaman ya yazı gelecek ya da tura gelecek. Şayet yazı gelirse ben kazanıyorum, tura gelirse siz kazanıyorsunuz diye anlaşmıştık. O halde benim kazanma ihtimalim 1 bölü 2. 2 durum var, 1 durum bizim istediğimiz durum. Evet, bu kadar basit. Bir adım ileri gidelim. 2 defa üst üste benim kazanma ihtimalim nedir? Yani 2 defa attık, ikisinde de yazı gelme ihtimali nedir diye düşündüğümüz zaman yine benzer şeyi gerçekleştiriyoruz. Bütün ihtimalleri yazıyoruz. Hangileri gelebilir? Yani toplam 4 ihtimal var. Ne demek bu? Tura tura gelebilir. Evet, tura tura gelebilir. Başka? Yazı tura gelebilir. Başka? Tura yazı gelebilir. Başka? Yazı yazı gelebilir. Evet, parayı ikişer defa, yani 2 defa para attığımız zaman bu 4 ihtimalden başka bir şeyin gelme ihtimali yok. Paranın hilesiz olduğunu varsayıyoruz tabii ki. O halde toplam 4 durum olduğuna göre ve bir durum bizim istediğimiz durum, benim kazandığım durum olduğuna göre, yazı yazı gelme durumu olduğuna göre bunun gerçekleşme ihtimali 1 bölü 4'tür. Toplam 4 olay var ve bu 4 olayın biri bizim istemiş olduğumuz olay. Bunun aynı zamanda 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 olduğuna dikkat edin. Yani 1 bölü 2 olayın, tek bir olayın gerçekleşme ihtimali çarpı 2. 2 defa deniyoruz. Peki aynı şeyi 3 defa para attığımız zaman düşünelim. Bakalım oluyor mu? Evet, 3 defa para attığımız zaman da toplam 8 durumla karşılaşabiliriz. Hangi durumlar bunlar? Tura 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 gelebilir. Başka? Tura tura yazı gelebilir. Tura yazı tura gelebilir. Tura yazı yazı gelebilir. Yazı tura tura gelebilir. Yazı tura yazı gelebilir. Yazı yazı tura gelebilir. Ve en son bizim istediğimiz durum yazı 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 gelebilir. Yani ne demek bu? Parayı 3 defa üst üste attığımız zaman üçünde de yazı gelme ihtimali 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 eşittir 1 bölü 8'dir. Her 8 olayda bir defa 3 kez üst üste yazı gelmesi beklenir. İlla böyle olacak diye bir kural yok ama işte olasılık hesabına baktığımız zaman budur. Aynı şekilde bütün olayları tek tek yazmaya gerek duymadığımızda bu hesaptan görüyoruz. Mesela 4 defa üst üste yazı gelme ihtimali nedir dediğimiz zaman 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2, başka bir ifadeyle 1 bölü 2 üzeri 4 de diyebiliriz buna, eşittir 1 bölü 16'dır. Devam edelim. Mesela 10 defa üst üste paranın yazı gelmesi nedir? İşte yazı atıyoruz, yazıyı atıyoruz, yazı. 10 defa üst üste yazı geldi. Var mı böyle bir ihtimal? Var. Peki bunun ihtimal nedir? Olasılığı nedir? Basit. 1 bölü 2 üzeri 10 dediğimiz zaman bunu da
1 bölü 1024 olarak görürüz. Yani her 1024 denemede bir deneme 10 defa üst üste yazı gelmesi beklenir deriz. Olasılık hesabı böyle yapılır. Şimdi bu olasılık hesabını alalım. Basit bir şekilde 19'a uygulayalım. Biz ne diyoruz? İşte seçtiğimiz sayılar, kelime sayıları olabilir, işte harf sayıları olabilir, kelimelerin pozisyonları olabilir, ebced değeri dediğimiz zaman kelimelerin değerleri olabilir. Önemli değil. 19'a kalansız bölünüyor diyoruz Kur'an'da. Tamam, iyi de bir sayının, seçilen bir sayının 19'a kalansız bölünmesi çok mu mucizevi bir şey, çok mu olağanüstü bir şey? Değil. Hemen bir tabloyla göstereyim bunu size. Burada birden 494'e kadar sayıların olduğu bir tablo yansıttım. Bu sayılardan hangileri 19'a kalansız bölünüyor bakalım. De bunlar ard arda yazılan sayılar görüyorsunuz. Şimdi 1'den 19'a kadar olan sayılar tabii ki 19'a kalansız bölünmüyor. Ama 19 bölünüyor. 19 bölü 19 1. Gidiyoruz işte 20, 21, 22, 23 bunlar bölünmüyor ama 38 bölünüyor 19 bölü 2. Başka gidiyoruz 57 bölünüyor 19 bölü 3. Başka 76 bölünüyor 19 bölü 4 şeklinde gidiyor. Yani biraz dikkatli bakarsanız şunu görürsünüz. Ard arda yazılan her 19 sayıdan biri 19'a kalansız bölünür. Yani bir sayının 19'a kalansız bölünmesi çok da mucizevi, çok da olağanüstü bir şey değildir. Farklı açıdan bakalım. Rastgele bir sayı söylediniz diyelim. Veyahut da Kur'an'dan veya herhangi bir kitaptan bir şey seçtiniz. Rastgele seçmiş olduğunuz her 19 veriden birinin 19'a kalansız bölünmesi beklenir. Yani bir kitapta bir takım veriler seçip işte bu 19'a kalansız bölünüyor demek hiç de mucizevi bir şey değildir. Ve olasılık hesabı ile ilgili son bir şey daha söyleyeyim. Ne dedik? 2 defa üst üste yazı tura gelme ihtimali 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 1 bölü 4 demiştik. Aynı şekilde 2 defa üst üste 19 katı gelmesi 1 bölü 19 çarpı 1 bölü 19 1 bölü 361 deriz. Aynı şekilde 3 defa gelmesi de 1 bölü 19 çarpı 1 bölü 19 çarpı 1 bölü 19 1 bölü 6859 dersiniz. 4 defa üst üste böyle gelmesi durumu da 1 bölü 19 üssü 4 130.321 de 1 bölü 130.321 dersiniz. Evet, olasılıkla ilgili anlatacağım şey yani bu konuyu anlamak için bilmemiz gereken nokta bu kadar basit. Fakat şunu söyledik, bir kitapta dediğim gibi 19 katı gelen bir takım veriler bulmak hiç de mucizevi bir şey değil, hiç de zor bir şey değil, çok rahat yapılabilir. Nitekim şimdi şu videoyu bir ele alalım. Ali Nesin 19 eleştirisi diye yazalım. Akıncı Eri Ejder isimli bir arkadaş sevimli bir kanal açmış ve ilginç bir başlık kullanmış. Ali Nesin Edip Yüksel'in 19 putunu kırdı, 19 putu yerle bir oldu şeklinde bir video. Tabii Ali Nesin bunu 19'u kastederek mi söyledi? Zannetmiyorum. O daha genel konuştuğunu düşünüyorum. Ve Ali Nesin ne demiş? Bir dinleyelim. Tabii bana herhangi bir kitap getirin. Bir de sayı verin bana. Evet. Bunun içinde bu sayıyı bul bakalım. Ben biraz da para verin tabii ki. 5 kuruş parası yapmam. Parasız olmaz mı? Birkaç günüm alıyor çünkü. Orada bulurum sayıları, istediğin sayıları. Yani bunlar zor şeyler değil. Evet, Ali Nesin doğru söylüyor. İstenirse her kitapta 19 sayısı ile ilgili veya başka bir sayı ile ilgili bağlantılar bulabilirsiniz. 19 örneğine geri dönelim. Mesela 19 katı bir şeyler bulmak istiyoruz diyelim. Kur'an'ı veya herhangi bir kitabı açın. Bunun içinde bir tane kelime seçin. Kaç defa geçiyor bu kelime kitapta? Sayın. 19 katı mı? Değil. Hiç önemli değil. Başka bir kelimeye geçin. 19 katı mı? Değil. Başka bir kelimeye. 19 katı mı? Değil. Başka bir kelimeye. 19 katı mı? Evet. Yani baktığınız her 19 kelimeden birinin 19 katı olması beklenir. Ve yeterince fazla sayıda kelimeye bakarsanız elbette 19 katı geçen bir sürü kelime bulursunuz. Ve sonra diğer kelimeleri göz ardı edip 19 katı olan kelimeleri listeleyin ve deyin ki bakın mucizevi bir kitap. Bu kitapta 19 katı olan bir sürü kelime geçiyor. Ne? Şu geçiyor, şu geçiyor, şu geçiyor, şu geçiyor. Sonra hayal gücünüzü kullanıp o kelimeler arasında bir ilişki de kurdunuz mu? Tamam. Hatta kelime sayısı da önemli değil. O kelimenin cümle başından veya kitap başından itibaren kaçıncı sırada olduğunu sayabilirsiniz. Bakarsanız 19 katı gelmedi, o zaman başka kelime seçersiniz. 19 katı olmadı, başka kelime seçersiniz. Bu da mı olmadı? Her harfe bir değer verirsiniz, ebced değeri gibi. Dersiniz ki A harfi 1'dir, B harfi 2'dir, C harfi 3'tür. Sonra kelimeleri bu değerlerle bir rakamlara dönüştürürsünüz ve bu değerleri kontrol edersiniz. Bunları toplarsınız, bunları çarparsınız, yan yana yazarsınız. Kısaca binlerce kombinasyon oluşturabilirsiniz ve binlerce kombinasyon oluşturabileceğiniz için her 19 kombinasyondan biri de
muhakkak olmasa da büyük bir ihtimalle 19'a kalansız bölünür ve Ali Nesin doğru söylüyor. İstenirse her kitapta her sayıyla ilgili bağlantı bulursunuz. Evet, son derece doğru. Peki Ali Nesin Edip Yüksel'in 19 putunu kırdığı, 19 putu yerle bir olduğu başlığı doğru mu? Kesinlikle doğru değil. Çünkü bir kitapta herhangi bir sayıyla ilgili veriler bulmak demek o kitapta bir sistem olduğu anlamına gelmez. Çünkü matematiksel olarak anlatmadan önce ve çarpıcı bir örnekle bunu göstermeden önce size basit bir soru sorayım. Diyelim ki ben bir yazarım. Tamam. Ve diyelim ki kitabıma matematiksel bir sistem koymak, eklemek istedim. Bir sürpriz yumurta koymak istedim. Yani matematiksel bir kod, bir şifre, bir sistem ne derseniz deyin koymak istedim. O zaman bunu hiç yapamam. Niye? Çünkü ben ne yaparsam yapayım zaten yapmasam da birileri böyle bir sistem bulurdu. Doğru mu? Evet. Bu size de biraz saçma gelmiş olması lazım. Yani bir insanın, yazarın kitabına kasıtlı olarak bir kod koymasıyla kod koymadan birilerinin zorlama bir takım çıkarımlarla bir şey bulması aynı olabilir mi? Kesinlikle olamaz. Şimdi peki ikisi arasındaki fark nedir? İkisi arasındaki farkı yine ben anlatmayayım. Yine Ali Nesin anlatsın. Bu defa YGS'de şifre var mı videosu. Ne demek bu? Büyük ihtimal 2011 yılıydı. YGS sınavı ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Denildi ki sınavda hile var. Yani nasıl bir hile? Cevap kitapçığı şifreli. O sınava giren kişiler bu şifreyi biliyorlarsa şayet evet doğru yanıtı bilmeseler bile matematik sınavında doğruyu işaretleyebiliyorlar. Hadi ya olur mu öyle şey? İşte Ali Nesin'e sormuşlar. Ali Nesin şunu dememiş. Ne var bunda? İstenirse her sınav kitapçığında bir şifre bulunabilir. Getirin bana bir tane sınav kitapçığı, bir tane de işte sayı bir özellik verin. Ben o sınav kitapçığında o sayıyı bulurum dememiş. Ne yapmış? İncelemiş. Allah Allah. Ve bir sonuca varmış. Şimdi dinleyelim. Bu master kitapçığı. Bu da soru kitapçığı. Bir, yanlış cevapları rastgele karıyorlar. İki, kaydırıyorlar. Eğer bu rastgele yapılmış olsa ve bu kaydırma da rastgele yapılmış olsa hiçbir sorun olmaz. Ancak burası rastgele yapılmamış. Ali Nesin'e göre sayısalda en büyük şıkkın sağındakini işaretleyerek 40 sorudan 23'ünü doğru yapmak mümkün. 40 matematik sorusundan 36 tanesini sıra dizebildim ben ve bunun 23 tanesinde doğru cevap çıkıyor. Evet. 40 sorudan 23'ü. Ne demek bu? Şimdi Ali Nesin basit bir şeye bakıyor. Diyor ki ben bu matematik sınavındaki cevap kağıtlarına baktım. Şıkların içindeki en büyük şıkkın bir yanındakini işaretlediğim zaman bu doğru cevap oluyor. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, tam 23 tane. O zaman bu tesadüf olamaz. Burada bir şey var diyor. Yani bu rastgele yapılmamış, burada bir şey var. Birisi bunu düzenlemiş, kasıtlı olarak yapmış diyor. Yani burada bir sistem var diyor. Peki siz de aynısını mı söylüyorsunuz? Gerçekten bir matematik sınavında 40 sorudan 23'ünde doğru cevap en büyük şıkkın bir sağındaki ise siz de buna ya bu tesadüf her sınavda böyle bir şey bulunabilir diye mi yaklaşırsınız? Yoksa bir saniye sınavı düzenleyen kişiler bunu kasıtlı mı yaptı dersiniz? Evet, önemli olan bu soruya vereceğiniz cevap. Çünkü siz de biliyorsunuz ki böyle bir şey evet gerçekleşme ihtimali var. Olasılık olarak mümkün ama çok zayıf bir ihtimal ve hemen zihniniz alarm zili çalıyor ve diyor ki hayır böyle bir şey olmaz. Zihniniz şunu büyük ihtimal söylemiyor. İyi de 40 sorunun 23'ünde var, 17'sinde yok demiyor. Olmayanları görmüyorsunuz, olmayanlara bakmıyorsunuz, olanlara bakıyorsunuz. Bu size yetiyor. Çünkü biliyorsunuz ki böyle bir şeyin gerçekleşme ihtimali çok zayıf. Demek bu işin içinde bir şey var. Bunun olasılığı da yaklaşık olarak 1 bölü 5 milyon. Onu nasıl hesapladığımı söylemiyorum. Çok fazla canınızı sıkmak istemiyorum. Merak edenlere bakabilir. Yan tarafa da açıklamasını yazdım. Yani gerçekleşme ihtimali 1 bölü 5 milyon olan bir olaydan bahsediyoruz. Demek ki 5 milyonda bir gerçekleşecek bir olayı gördüğünüz zaman rahatlıkla evet ya bu sınava bir hile karıştırdı diyebiliyorsunuz. Şimdi bununla ne anlatmaya çalıştım? İki açıdan yaklaştım. Bir yerde bir sistem olmasıyla zorlama bir çıkarım olması arasında fark var. Bu farkı görmemiz gerekiyor. Peki 19 sistemi zorlama bir çıkarım mıdır yoksa bir sistem midir? Bu olaya iki açıdan yaklaşmak istiyorum. İlk önce kitapta olduğu iddia edilen 19 ile ilgili bağlantılar kitabın yazarı tarafından kasıtlı olarak mı konulmuştur
Yoksa, evet yoksa tesadüfen mi gerçekleşmiştir? Bu anlamak durumunda olduğumuz birinci özellik. İkincisi de bu bir insan tarafından yapılabilir mi? Yoksa bir insan tarafından yapılamayacak kadar kompleks bir şey mi? İki şeye birden bakacağız. Şimdi benim sistemin olup olmadığını test ederken kullandığım basit bir yöntem var. İki tane kritere bakıyorum. Ortada olduğu iddia edilen sistemi basit bir şekilde izah edebiliyor muyum? Bir cümleyle, bir paragrafla sistem şudur diyebiliyor muyum? İki, en önemlisi baştan bir kriter belirleyip öngörüde bulunabiliyor muyum? Yani sistemin, olduğu iddia edilen sistemin birinci ve ikinci ayına baktığım zaman üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı adımlarını tahmin edebiliyor muyum? Bu çok önemli. Şayet bunları yapabiliyorsam o zaman evet burada bir sistem var derim ve bunun olasılığını hesaplayıp ne kadar düşük bir olasılık, ne kadar yüksek bir olasılık buna bakarım. Videolarımın çoğunda yaptığım şeyi bu videoda da yapmak istiyorum. Teorik konuşmaları bir tarafa bırakıp somut örnek üzerinden gitmek istiyorum. Ne üzerinden gidelim? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim Allah'ın ismiyle. Besmele, bildiğimiz besmele cümlesi. Bu besmele cümlesiyle 19 arasında bir ilişki olduğunu iddia ediyoruz. Ve bu ilişkinin kitabın yazarı tarafından kasıtlı olarak yapıldığını söylüyoruz. Şimdi bundan sonra özellikle Allah tarafından demeyeceğim. Niye? Mümkün olduğunca objektif yaklaşmaya çalışıyorum. Ve videoyu seyredenler için de Müslümanlar olduğu gibi şüphesi olanlar da olabilir. İşte Kur'an'ın Allah tarafından geldiğine inanmayan insanlar da olabilir. O halde diyeceğim ki bakın elimizde bir tane kitap var. Bu kitapta bir giriş cümlesi var ve bu giriş cümlesiyle 19 sayısı arasında bir bağlantı var. Ve iddia ediyorum ki bu bağlantı tesadüfi değil. Biz zorlama çıkarımlarda bulunmuyoruz. Kitabın yazarı tarafından kasıtlı olarak yapıldı. Birinci göstermek istediğim nokta bu. Şimdi Besmele cümlesine bakalım. Bismillahirrahmanirrahim 4 kelimeden oluşan bir cümle. Birinci kelime bisim ve be, sin, mim 3 harften oluşuyor. İkinci kelime Allah, elif, lam, he 4 harften oluşuyor. Üçüncü kelime Er-Rahman, elif, lam, ra, ha, mim, nun 6 harften oluşuyor. Dördüncü kelime Er-Rahim, elif, lam, ra, ha, ye, mim 6 harften oluşuyor. Toplam 19 harflik bir kelimeyle karşı karşıyayız. İkinci bir şey daha bakacağım. Bazı insanların canını sıktığını ve bazı insanların of bu nedir dediğini biliyorum ama ebced dediğimiz şeyde biraz değinmek istiyorum. Ebced nedir? Maalesef bir takım insanlar çok kötüye kullandıkları için yanlış bilinen bir şey. Ebced aslında Arapların Hicri 2. yüzyıla kadar kullanmış oldukları bir sayı sistemi. Yani Kur'an'ın indiği toplumda Arapların rakam olarak bugün kullanmış oldukları rakamları değil, Roma harfleri gibi rakamları kullandığını biliyoruz. Nereden biliyoruz? Arkeolojik delillerden biliyoruz her şeyden önce. Bu herkesin de bildiği bir şey. Mesela ekranı Wikipedia'ya yansıttım. Wikipedia'da ebced ile ilgili bir takım bilgiler var. Evet, burada geziyorum. Arap ebcedindeki harflerin sayısal değerini burada yazıyor. Peki başka ne var? Mesela çeşitli müzelerde usturlaplar var. Usturlap nedir diye bakabilirsiniz. Ve bu usturlapların üzerinde de rakam olarak Arap harflerinin kullanıldığını görebilirsiniz. Bunu niye anlatıyorum? Kur'an'ın indiği toplumda insanlar rakam olarak Arap harflerini kullanıyorlardı. Allah-u Teala nasıl ki insanlara hitap ederken elif harfini kullandı, lam harfini, mim harfini kullandı. Bu rakamları da neden kullanmış olmasın? Veya kullanıp kullanmadığında test edebiliriz en azından bu sistemle. Şimdi ne yapalım? Bütün harflerin altına ebced değerlerini yazalım. Mesela B harfinin ebced değeri 2, bunu yazıyoruz. Sin harfinin ebced değeri 60, mim harfinin 40, elifin 1, lamın 30, h'nin 5, ra'nın 200, ha'nın 8, nun'un 50, bakıyorum eksik kaldı mı? Y harfinin de ebced değeri 10 şeklinde ebced değerlerini yazdık. Ve bunları yazdıktan sonra da bir şey daha yapalım. Bu ebced değerlerini de toplayalım. Yani ne demek bu? Birinci kelime 2, 60 ve 40 değerlerinden oluşuyor. Birinci kelimenin değeri 102, ikinci kelimenin 66, üçüncü kelimenin 329, dördüncü kelimenin de 40 artı 10 artı 8 artı 200 artı 30 artı 1, 289 ebced değeri var. Yani bol miktarda sayılara ulaştık bu yaptığımız tabloyla. Peki Gürkan bunun 19'da bağlantısı nedir dediğiniz zaman şimdi şöyle bir yaklaşımda bulunacağım.
Şayet bu cümleyi rakam olarak iletmek isteseniz nasıl bir yapı kurardınız? Evet, düşünelim. Mesela şöyle bir şey diyebilirdiniz. Birinci kelime 3 harften oluşuyor. İkinci kelime 4 harften oluşuyor. Üçüncü kelime 6 harften oluşuyor. Dördüncü kelime 6 harften oluşuyor. Ne yaptık? 13.243.646. Evet, 8 basamaklı bir sayı elde ettik. Çok ilginç, bu 8 basamaklı sayı 19'a kalansız bölünüyor ama tek başına bunun hiçbir anlamı yok. Şayet ortada bir sistem varsa buna benzeyen bir şeyin diğer rakamlarda da, diğer sayılarda da olması gerekir diyor. Harf sayısıyla değil de ebced değeriyle gidelim. Birinci kelimenin ebced değeri 102. İkinci kelimenin ebced değeri 66. Üçüncü kelimenin ebced değeri 329. Dördüncü kelimenin ebced değeri 289 diye yeni bir sayı oluşturalım. Bu sayı 15 basamaklı oldu. Kontrol etmenizi öneririm. Bu sayı da 19'a kalansız bölünüyor. İlginç demeye başladık. Peki başka bir şey daha yapalım. Şayet ortada bir sistem varsa, şayet kitabın yazarı bunu kasıtlı olarak yapmışsa, o zaman zihin der ki bir saniye, bu burada kalmaz, bir sonraki adımı da tahmin etmesi gerekiyor. Siz olsanız bir sonraki adımı nasıl tahmin edersiniz? Çok basit. Dersiniz ki birinci kelime 2, 60 ve 40 sayısından oluşuyor. İkinci kelime 1, 30, 35 sayısından oluşuyor. Üçüncü kelime 1, 30, 208, 40, 50. Dördüncü kelime 1, 30, 208, 10, 40 sayısından oluşuyor. Buradaki oluşturduğumuz sayı da 37 basamaklı bir sayı. Çok ilginç. Bu da 19'a kalansız bölünüyor. Bu hakikaten ilginç bir yapı. Buna bakıyoruz, diyoruz ki ya evet ilginç ama yani 1 bölü 19 çarpı 3 yani tesadüfen olabilir diyoruz şimdiye kadar. Başka bir şey yapalım. Şimdi mesela bu sayılara baktığımız zaman çok karışık. Mesela 1, 3, 2, 4, 3 bu 13 mü, 132 mi, insanın kafası karışabilir. Bunu bir şekilde koruma altına almak istediğimiz zaman diyelim. Mesela ne yapabiliriz? Kümülatif toplam alabiliriz. Kullanılan bir yöntemdir. Mesela ne demek? Hemen bir örnekle göstereyim size. Zaten ben birinci adımı yapacağım. İkinci ve üçüncü adımı da siz büyük ihtimal tahmin edeceksiniz. Diyelim ki birinci kelimenin harf sayısı 3. İkinci kelime 7. 7 nereden çıktı? 3 ile 4'ü topladık. Üçüncü kelime 7 ile 6'yı topladık. 13. Dördüncü kelime 13 ile 6'yı topladık. 19. Ne yaptık yani? 1, 3, 2, 7, 3, 13, 4, 19 şeklinde 10 basamaklı bir sayı elde ettik. Şayet kitabın yazarı kasıtlı olarak bir sistem koyduysa bunun da 19'a kalansız bölünmesi beklenir. Ne ilginç, bu da 19'a kalansız bölünüyor. Peki bu tesadüf mü, zorlama mı, yoksa kitabın yazarı tarafından kasıtlı olarak mı yapıldı? Henüz bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. Şayet bir kasıt varsa bu seri devam etmeli. Ne demek bu? Hemen tamamıyla aynı özelliği kontrol ediyoruz. Diyoruz ki birinci kelimenin ebced değeri 102 idi. İkinci kelimenin ebced değeri artarak gitti, 168 oldu. Üçüncü kelimenin ebced değeri artarak gitti, 497 oldu. Dördüncü kelimenin ebced değeri artarak gitti, 786 oldu ve ne yaptık? 16 basamaklı yeni bir sayıya ulaştık. Zihin diyor ki şayet bir sistem varsa bu da 19'a kalansız bölünmeli. Lütfen bunu da deneyin. Evet, bu da 19'a kalansız bölünen bir sayı. Peki başka? Hemen zihin diyor ki evet, bu son aşamanın da 19'a kalansız bölünmesi bekleniyor. Bakıyoruz. Birinci kelime 2 ve hemen artarak gidiyor. 62, 102. İkinci kelime 102 artı 1, 103, 133, 163, 168. Üçüncü kelime 168 artı 1, 169, 199, 399, 407, 447, 497. Dördüncü kelime 498, 528, 728, 736, 746, 786, toplam 58 basamaklı bir sayıya ulaştık. Lütfen bunu da kontrol edin. Tabii hangi hesap makinesiyle kontrol edeceksiniz bilmiyorum. Özellikle de söylemiyorum. Kağıt kalem kullanabilirsiniz. Bu sayı da 19'a kalansız bölünüyor. Evet, karşımızda böyle bir tablo var. Şimdi bu tabloyu gördüğümüz zaman ne yapabiliriz? Birinci yaklaşım, ya ne var bunda? İstenirse her yerde bunun benzeri bulunabilir diyebilirsiniz. Siz bilirsiniz. Ama size şunu hatırlatmak istiyorum. YGS sınavında
en büyük cevabın bir sağındaki şık doğru çıkıyordu ya. Evet. Bu her sınavda karşılaşabilir bir şey miydi? Mesela şunu söylüyor musunuz? Ne var ya? En sağındaki olmaz da başkasında bir solundaki olur. Başkasında iki sağındaki olur. Başkasındaki üç solundaki olur. Başkasındaki mi diyorsunuz yoksa bunu gördüğünüz zaman bir saniye mi diyorsunuz? Değil mi? Veyahut da 40 sorudan 23 tanesinde bu özellik var. 17'sinde niye yok mu diyorsunuz yoksa 23 tanesinde var bir saniye mi diyorsunuz? Benzer tutarlılığı burada da göstermeniz gerekiyor. Sadece tutarlılık açısından veya göstermek zorunda da değilsiniz. Şimdi peki bunun gerçekleşme ihtimali nedir? Yani tesadüfen olabilir mi? Elbette tesadüfen olabilir. Yani tesadüfen olmaz diye bir şey yok. Ama bunun olasılığı nedir diye baktığımız zaman 1 bölü 19 üzeri 6 değil. Neden? Çünkü tesadüften kastettiğimiz nokta şu. Şayet siz 19 tane sayı söylerseniz, evet 19 tane sayı söylediniz. 1, 3, 5, 7 falan. Bu 19 sayının bu 6 özelliği göstermesi 1 bölü 19 üzeri 6. Rastgele bir kelime seçtiniz, rastgele bir cümle kurdunuz. Bu cümlenin kaç harf olduğunu da seçmediniz. Bu cümlede tesadüfen 19 harf veya kaça bölünüyorsa o harf çıkacak ve bu yapı da tam cümlede seçmiş olduğunuz harf sayısı kadar olacak. Yani 1 bölü 19 üzeri 7. Tabii bu çok doğru değil. Çünkü bir kelimenin, bir cümlenin tam olarak 19 harfli olma ihtimali 1 bölü 19 değil. Aslında çok daha düşük ihtimal olması gerekiyor ama ben bunu çok önemsemiyorum ve 1 bölü 19 olduğunu varsayıyorum. Aleyhimize bir varsayım. 1 bölü 19 üzeri 7 dediğimiz zaman da yaklaşık olarak 1 bölü 890 milyon. Bu ne demek? Besmele tablosu gibi bir tablonun tesadüfen denk gelme ihtimali 1 bölü 890 milyon. YGS sınavı gibi bir sınavda 40 sorudan 23 sorunun, tam olarak 23 sorunun, bakın tam olarak 23 sorunun doğru cevap, en büyük şıkkın bir sağındaki denk gelme ihtimali 1 bölü 6. Ama en az 23 sorunun, çünkü 23'te özel bir rakam aramıyorsunuz, en az 23 sorunun en büyük şıkkın bir sağındaki gelme ihtimali yaklaşık 1 bölü 5 milyon. Yani zihin 1 bölü 5 milyonluk bir ihtimale vay be burada bir numara var derken olasılık hesabı bilmeseniz bile son derece düşük ihtimal olduğunu gördüğünüz bu şeyin bir de olasılığına baktığınız zaman 1 bölü 890 milyon olduğunu görünce ne düşünmeniz gerekiyor? Bir saniye bu işte bir terslik var demeniz gerekiyor. Ve ben şimdi Google'a şunu sordum. Dedim ki dünyada kaç kitap var? Google bana dedi ki dünyada evet bunu hesaplamak biraz zormuş ama verdiği rakam çok da yanlış değildir. Yaklaşık 130 milyon kitap var. Şimdi bakın elimizde bir kitap var. Bu kitap Allah'tan geldiğini iddia ediyor. Ve bu kitabın başlangıç cümlesi, evet başlangıç cümlesi gerçekleşme ihtimali 890 milyonda bir olan ilginç bir örüntü içeriyor. Çok ilginç. Ve bu örüntüyü bakın ne demiştik? 130 milyon kitap var dünyada. Hani bazı insanlar diyor ya istenirse her kitapta bulunur. İyi de 130 milyon kitap var ve bunun gerçekleşme ihtimali 890 milyonda bir. Bunun anlamını herhalde görüyorsunuz. Ve başka ilginç bir şey var. Daha başlangıç cümlesinde bununla karşılaşıyoruz. Sadece bununla sınırlı değil. Başka seçilen sayı da yani 19'da rastgele bir sayı değil. Kitabın içerisinde 19'a bir atıf var. Müddessir Gizlenen Suresi 19 sistem ilişkisi videomu lütfen izleyin. O videoda da buna değindim. Ne var? Mesela ne diyor surenin başlangıcı? Ey gizlenen, ey örtünen diye başlıyor. Ha gizlenen. Kitabın yazarı gerçekten bir şeyi gizlemek istese böyle bir hitapla başlar mıydı? Peki kitap neyle devam ediyor? Kur'an hakkında şüphesi olan bir kişinin Kur'an'la ilgili şüpheleriyle devam ediyor. Ve Kur'an hakkında şüphesi olan kişiye bir cevap veriyor. Cevap vermesi bekleniyor. Ve verdiği cevap çok ilginç. Diyor ki üzerinde 19 vardır. Daha doğrusu onun üzerindeki 19 ashabunların sayısını gerçekten de o noktanın üzerinde 19 tane ashabunlar var. Videoyu izlerseniz ne dediğimi anlarsınız. Onların sayısını fitne kıldık diyor. Yani Kur'an hakkında şüphe duyan kişiye karşı 19 sayısını yönlendiriyor ve tekrar dönelim Besmele cümlesine. Daha kitabın başlangıcı Besmele cümlesi 19 sayısı ile ilgili müthiş bir veriyle başlıyor. Bunun tesadüf olması gerçekten zayıf ihtimal ve en azından şunu söyleyebiliriz ki objektif gözle bakan biri diyebilir ki demek ki kitabın yazarı dikkat Allah demiyorum. Kitabın yazarı kasıtlı olarak bu cümleyi yazarken 19'a uydurmak için çalışmış. Şunu da diyebilirsiniz. Hayır yok öyle bir şey tesadüfen geldi. Tabii şunu da söyleyebilirsiniz.
İşte evren de tesadüfen oldu, her şey tesadüfen oldu. Bunu da diyebilirsiniz. Bir şeylerin tesadüfen olduğunu söylemeniz sizin bileceğiniz iştir. Ama 890 milyonda bir ihtimal olan bir cümlenin dünyada 130 milyon kitap varken Allah'tan geldiği iddia edilen bir kitapta denk gelmesi ve bunun da rastgele bir sayı üzerinde değil, 19'u Kur'an'ın doğruluğunu gösteren bir sureyle ilgili gizlenen suresinde bu sayının çıkması bana ilginç geliyor. Kitabın yazarı tarafından kasıtlı olarak yapıldığı izlenimindeyim. Peki gelelim ikinci noktaya. İyi de kitabın yazarı tarafından tamam bunun konulduğunu gördük. Peki bu kitabın Allah'tan olduğunun bir delili olabilir mi? Çok basit. Bunu da şöyle test edeceğiz. Besmele verisine bakalım ve bu verinin bir benzeri yazılabilir mi? Bunu düşünelim. Tabii hangi şartlarda? 1400 yıl önceki şartlarda. Niye? Çünkü bu kitap bundan 1400 yıl önce yazıldı. 1400 yıl önce hesap makinesi yok. Bilgisayar yok. Ne var? Kağıt kalem var. Kağıt kalem de yok diyorlar ama ben ona çok inanmıyorum. Kağıt kalem var. Diyelim ki bu cümleyi yazmak istiyorsunuz. Ne yaparsınız? Evet, işiniz zor. Gayet zor. Özellikle de bilgisayar ve hesap makinesi yoksa imkansız denecek kadar zor. Hatta diyelim ki yazdınız, kontrol etmeniz bile çok zor. Düşünün, 58 basamaklı sayıdan bahsediyorum. Lütfen elinize bir kağıt kalem alın. 58 basamaklı bu sayıyı veya herhangi bir sayı yazın. Sonra bölü 19 deyin ve kağıt kalemle bu sayıyı 19'a kalansız bölünüp bölünmediğini kontrol etmeye çalışın. Ne kadar mümkün? Çok mümkün değil, değil mi? Bir de bu sistemi elle yaptığınızı düşünün. Yani bir cümle kuracaksınız. Bu cümleyi kurduktan sonra da birinci maddeyi kontrol edeceksiniz. Tuttu. 2'yi kontrol edeceksiniz. Tuttu. 3'ü, 4'ü. 4 tutmadı. Ne yapıyorsunuz? Cümlede bir harfi değiştirerek, bir kelimenin yerini değiştirerek bir şey yapamazsınız. Çünkü her şey gitti. O cümleyi çöpe atıp yine bir cümle deneyeceksiniz. Ve yeni cümleyle tekrar bakacaksınız. Üçüncü bir daha bakacaksınız. Dördüncü bir daha bakacaksınız. Ve bunu kağıt, kalem ve bilgisayar kullanmadan yapacaksınız. Hatta ben tabii bunu bilgisayar kullanarak test ettim. Nasıl test ettim? Pek çok sayı oluşturdum. Pek çok rakam oluşturdum. Bu rakamları, bu oluşturmuş olduğum rakamları toplayıp sayı grupları haline getirdim. Ve yaklaşık bir hafta kadar çalıştırdım bilgisayarı. Ve bu şartları taşıyan cümleler oluşturdum. Ve daha doğrusu sayı dizileri oluşturdum. Bu sayı dizileri içinde anlamlı bir cümle olup olmadığına baktım. Elbette çıkmadı. Fakat bunu yaparken korkunç bir işlemci gücü kullandım. 1400 yıl önce bilgisayar yok, hesap makinesi yok. Bunu da göz önünde bulundurun. Tabii anlatmakla olacak bir şey değil. En makulü böyle bir sistemi kendinizin yapmaya çalışması. Hatta bırakın diğer maddeleri, size şöyle bir öneride bulunacağım. Bu besmele kelimesinin Bismillahirrahmanirrahim var ya 19. Siz isterseniz 17 seçin. İlk iki maddeyi yani kaç harfle 17'ye ulaşırsam ilk iki madde oluşabilir. Bir bunu elle yapmayı deneyin. Ben bilgisayarla yaptım. Bir çözümü var. Onun için söylüyorum rahat bir şekilde. Siz mesela bunu elle yapmaya çalışın. Sonra da deyin ki kitabın yazarı bununla ciddi anlamda uğraşmış. Ancak bunu denediğiniz zaman görebilirsiniz. Peki buna karşı insanlar itirazlarda bulunuyorlar mı? Bulunuyorlar. Mesela bu cümlenin benzerini yazdığını iddia eden insanlar var. Dinsiz deist gibi. Bakıyorum bu cümleyi çok kullanmak istemiyorum ama kelimenin tam anlamıyla saçmalık. Nasıl saçmalık? Bu videoyu baştan sona seyrettiyseniz o iddiaların ne kadar geçersiz olduğunu görürsünüz. Çünkü aynen dediğim gibi zorlama bir takım çıkarımlarla oradan bir veri, buradan bir veri, onu çevir, bunu bilmem ne yapla 19'a ulaşmaktan bahsetmiyoruz. Belli bir patern, belli bir örgüden bahsediyoruz ve bir adımını gördüğünüz zaman bir sonraki adımını tahmin ettiğiniz bir örgüden bahsediyoruz. İşte bu kitabın yazarı tarafından kasıtlı yazılan bir şeydir. Ve bu şunun göstergesidir. Şimdi izleyenler arasında Müslümanlar olabilir, Müslüman olmayanlar olabilir. Objektif bir gözle bakarsanız bu kitabı yazan kişinin kasıtlı olarak bu sistemle uğraştığını görebiliyor olmanız lazım. Belki tek başına bu veri size yeterli gelmeyecektir ki yeterli olması gerekiyor ayrı konu. Ama en azından bir saniye kitapta diğer veriler nedir diye merak etmeniz gerekiyor. Şayet kitabın Allah'tan geldiğine inanıyorsanız durum daha da ciddi. Niye? Çünkü ortada böyle ilginç bir bağlantı var. Gerçekleşme ihtimali 890 milyon birde bir olan bir ihtimal var. Ve bu ihtimale karşı gözlerinizi kapatamazsınız, kulaklarınızı tıkayamazsınız. Niye? Çok zayıf ihtimal ama ben bir kitap yazsam
ve kitapta bir başlangıç cümlesi seçsem, bir de kitabı inkar edenlere karşı 19 sayısını işin içine karıştırsam ve tam olarak tesadüfün iğne dediği olarak da kitabın başlangıç cümlesinde böyle bir parametre olsa ben bunun farkında olamayabilirim. Niye? Çünkü ben insanım, her şeye vakıf değilim. Ama şayet siz ön kabul olarak kitabın Allah'tan geldiğine zaten iman ettiğinizi söylüyorsanız, kitabın yazarının yani Allah'ın bu örgüden habersiz olması mümkün değil. Bu örgüyü tasarlamamışsa bile, tesadüfün iğne deliği olarak denk gelmişse bile, ki evrende tesadüf olmaz şayet bir yaratıcıya inanıyorsanız, evet, bu örgünün kitabında olmasına izin vermesi bile bizim bir saniye ne yapıyoruz dememizi gerektirecek bir şeydir. Tabii şunun da farkındayım. 19 ile ilgili çeşitli nedenlerden dolayı insanlar tepki gösteriyor. İşte nedenlerden biri Edip'in üslupları. Çünkü 19 ile Edip çok özdeşleşmiş durumda. Ne kadar önemli bilmiyorum. Nedenlerden biri 9. surenin sonuna eklenen 2 tane cümle. Biz diyoruz ki ya bu cümle Kur'an'a ait değil. 19 sistemi bunu söylüyor. Bu insanların 19 sistemini dinlemesine engel oluyor. İşte nedenlerden biri sistemi bulan Reşat Halife'nin Resul olduğunu ilan etmesi. Bütün bunlar biriktiği zaman evet insanların tepki göstermesini anlıyorum ve bu son derece beklenen bir durum. Fakat lütfen siz de şuna bakın. Ortada zorlama çıkarımlar yok. Ortada gerçekten olasılığı son derece düşük bir sistem, bir örgü var ve ortada gerçekten bir insan tarafından bilgisayar ve hesap makinesi kullanmadan yapılamayacak, hatta bilgisayar ve hesap makinesi yardımıyla bile yapılamayacak bir sistem var. Belki ileride yapay zekanın gelişmesiyle, yapay zeka anlamlı cümleler de kurmaya başlayarak benzer bir cümle yazabilir. Ona itiraz etmiyorum. Bunu bir sene önce söylemezdim ama artık söylüyorum. Fakat bilgisayar ve hesap makinesi yardımıyla bile bir insanın yapamayacağı bir cümleden bahsediyorum. Bu cümleyi gördükten sonra yapılması gereken nokta şunu söylemek. Şayet kitabın yazarına saygı duyuyorsak, kitabın yazarı da kitabına böyle bir sistem koyduysa, bu sistemi koymasının bir amacı, bir hikmeti, bir nedeni olmalı. Buna karşı kayıtsız kalamayız diye düşünüyorum. İnşallah bu videoda bu anlatmak istediğim şeyi düzgün bir şekilde anlatabilmişimdir ve inşallah faydalı olur. Haftaya yine 19 ile ilgili başka bir video ile devam etmek istiyorum. Haftaya görüşmek üzere, iyi günler diliyorum.